Merhaba arkadaşlar. Coşkun Hoca'nın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün size yeni bir hikaye soru anlatacağım. Hikayemize geçmeden önce beğenmeyi unutmayınız. Hikayemize geçelim. Arif'e tarif. Arif kalabalık bir ailenin tek çocuğudur. Gezmeyi seven, tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılan, arkadaş çevresi geniş olan, her hafta düzenli olarak futbol maçlarına katılan sosyal bir çocuktur. Yine bir gün futbol maçından yorgun bir şekilde eve döndükten sonra kapıdan girer girmez annesinin o çok sevdiği şehriyeli pirinç pilavının kokusunu alır. Oğlunun eve geldiğini fark eden anne, "Oğlum gel yanıma biraz sohbet edelim," diye seslenir. Arif, "Gelemem anne," der. Annesinin, "Oğlum gel bari çok sevdiğim pilavın tarifini vereyim," demesine Arif, "Beni bunun için mi çağırıyorsun? Arif'e tarif ne gerek?" der ve odasına çekilir. Annesi sonraki zamanlarda da yemek konusunda bir şeyler öğrenmesi konusunda çabalamış ama Arif hiç oralı bile olmamıştır. Arif daha sonra üniversite okur ve bir yere atanır. Atandığı yer ulaşımın çok zor olduğu, telefon şebekelerinin bile çekmediği, adeta kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdi. İşte Arif orada hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalır. Her türlü ihtiyacın artık kendisi gidermek zorundadır. Gittiği yerde birlikte ev tutacak kimse bulamayan Arif tek başına ev tutar. Yemek konusunda tecrübesiz olan Arif uzun bir süre kahvaltılıkla yemeğe geçiştirir. Ancak belli bir yerden sonra hep aynı şeyi yemekten bıkan Arif yemek yapma girişiminde bulunur. İlk olarak sevdiği şehriyeli pirinç pilavını yapmak ister. Deneme yanılma yoluyla yemeği yapmaya çalışır. Önce bir bardak pirinç alır. 5 bardak su ekler ve yemeği lapa olur. Daha az su eklemesi gerektiğini anlayan Arif bu defa da 3 bardak su ekler ve yemeği kuruduğunu görür. Yani Arif yemeği bazen kuru bazen sulu yapar. Çoğu zaman da yemeğin kıvamını tutturamaz. Böyle olunca Arif eline kağıt kalem alır. Kullanılacak malzemelerin ölçüsüne dikkat etmeye çalışır. Daha sonra da bu ölçüler arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışır. Deneme. Deneme 1. 1 bardak pirinç, 5 bardak su, sonuç lapa deneme. Deneme 2. 1 bardak pirinç, 3 bardak su, sonuç kuru. Deneme 3. 1 bardak pirinç, 4 bardak su, sonuç istediği gibi. Arif Edison gibi yaptığı başarısız denemelerin aslında kendisini yavaş yavaş doğru denemelere götürmesine yardımcı olduğunu görür. Denemeler sonunda malzemeler arasındaki oranı bulur. 1/3 bardak şehriye, 1 bardak pirinç, 4 bardak su, 1 kaşık tereyağı, 1/2 bardak sıvı yağ. Daha sonra Arif bu ölçüler doğrultusunda yemek yapar ve kesinlikle bu ölçülere bağlı kalması gerektiğini anlar. İlerleyen günlerde Arif'in arkadaşları onu ziyaret edeceklerini bildirir. İlk olarak 2 arkadaşı gelir. Peki 3 kişilik yemek nasıl hazırlayacaktır? Şimdiye kadar sadece kendine yemek hazırlayan Arif'in daha fazla yemek yapması gerekmektedir. 2 bardak pirince 5 bardak su, yarım bardak sıvı yağ koyan Arif, yemeğin tadının hiç de istediği gibi olmadığını görür. Daha sonra 3 bardak pirince 1,5 bardak yağ, 8 bardak su koyunca yemeğin miktarının istediği gibi ancak suyunun normalden az olduğunu görür. 3 bardak pirince 12 bardak su koyunca yaptığı yemek istediği kadar iyi ve lezzetli olur. Arif 3 arkadaşı için yaptığı yemeğin ölçülerine belki ihtiyaç duyar diye ölçüleri bir kağıda yazar. Ve daha sonra daha önce yaptığı kendi için yazdığı ölçüleri karşılaştırınca 1 bardak pirincin 4 bardak su, 3 bardak pirinç için
12 bardak su ve 1 bardak pirinç için yarım bardak yağ, 3 bardak pirinç için 1,5 bardak yağ gerektiğini görür. Sonucu anlamlı bulur. Çünkü 3 kişilik yemek için kullanılan malzemelerin miktarı 1 kişilik yemek için kullanılan malzemelerin 3 katıdır. İstediği lezzetle olması için Arif hangi malzemeyi ne kadar arttırmışsa diğerleri de o kadar arttırması gerektiğini anlamıştır. Hikaye yazan siz olsaydınız okuyuculardan matematiğin hangi kavramlarına ulaşmalarını isterdiniz?